Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzun konusu kedinizin birden agresifleşmesinin nedenleri ve buna karşı yapmamız gerekenler, çözüm yolları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Son zamanlarda özellikle forumlarda çok fazla duyduğumuz cümlelerden birisi bu. Aslında kedim birden agresifleşti, bana saldırmaya başladı. Normalde çok sevecendi, gayet sakindi. Ben de ona karşı çok sevecen ve sakin olarak davranmama rağmen birden size saldırmaya başladı. Bunun nedenleri neler, çözüm yolları neler? Kedilerin saldırganlıkları bazen çok ciddi şekilde de sonuçlanabiliyor çünkü. Vücudunuzda ısırıklar, el yüz gibi yerlerde tırmalama izleri bazen kalıcı sıkıntılar oluşturabiliyor. Bu nedenle evinizde beslediğiniz kediniz eğer ki birden agresifleştiyse bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar Scottish, British, Sarman ya da tekir hangi cins kedi besliyorsanız besleyin. Zaman zaman çıldırmış gibi davranmaya başlayabilirler. Her kedide olacak diye bir şey olmasa da bazen bu durumla karşılaşabilirsiniz. Bunun birinci nedeni çiftleşme isteği olabilir. Bu en basit nedendir diyebiliriz. Eğer kediniz kısır değilse kızgınlık dönemi dediğimiz çiftleşme döneminde özellikle erkek kediler birdenbire saldırgan olmaya başlayabilirler. Dişi kedilerde de bu durum biraz daha tersinedir. Onlar daha fazla sevecen olarak size daha fazla sokulurlar. Ama erkek kediler biraz daha saldırgan olabilirler. Bunun aslında önüne geçebilmenin en kolay yolu kedinizi kısırlaştırmak, ama eğer kısırlaştırmıyorsanız da kedilerdeki kızgınlık dönemiyle alakalı sıkıntıların önüne geçmek adlı videomu izleyebilirsiniz. Fakat o da tam olarak çare olamayabiliyor. Çiftleşme isteğinde erkek kediler özellikle birden saldırganlaşabiliyorlar. İkincisi hastalık, acı ya da ağrı olabilir. Kedinizin durup dururken saldırganlaşmasının nedenlerinden biri de bu olabilir. Hasta olması, vücudunun bir yerinde acı ya da ağrısının olması olabilir. Eğer yara gibi bir durum gördüyseniz ya da bir hastalık belirtisi hissettiyseniz bu durumda en doğrusu bir veteriner hekime göstermek olacak. Bu bazen bir böbrek rahatsızlığı olabilir. Bazen idrar yollarında tıkanma olabilir. Aldığı bir darbeden dolayı canının yanmış olması olabilir. Vesaire gibi birçok nedene bağlayabiliriz. Bu nedenle kedilerde sık karşılaşılan hastalıkların belirtilerini de bilmekte fayda vardır. Üçüncüsü yalnızlık, yetersiz ilgi. Her ne kadar kediler bağımsız canlılar olsalar da onların da ilgiye ihtiyaçları vardır. Size sık sık sürtünmelerine, kendilerini sevdirmeye çalışmalarına eğer ki siz karşılık vermiyorsanız ve yalnızlık çekiyorlarsa aniden saldırganlaşma eğilimi gösterebilirler. Bunun önüne geçebilmenin yollarından birisi yanına başka bir kedi almak olabilir ya da onunla sürekli ilgilenmek olacaktır. Dördüncüsü bazı kokular. Kedilerin en gelişmiş duyuları koku alma yetenekleridir. Bazı kokular kedileri cezbedebilir ya da kızdırabilir tam tersine. Her ikisinde de kediniz çıldırmış gibi hareketler yaparak saldırganlaşabilirler. Mesela bir başka kedinin elbisenize sürtünerek koku bırakması ya da sürmüş olduğunuz bir parfümün kokusu, bazen de aseton kokusu kedileri aniden agresifleştirerek saldırgan hale getirebilir. Bunun önüne geçebilmenin tek yolu durum tespiti yaparak o kokulardan kurtulmak olacaktır. Beşincisi yüksek sesler. Evde yüksek seslerin olması, TV, radyo, cep telefonu, hatta sizin konuşmalarınızın şiddeti çok yüksekse, bağırışmalar evde hiç eksik olmuyorsa bu aynı şekilde kedinize de yansır. Ve kediniz birden agresifleşebilir. Kediler de tıpkı insanlar gibi sakin ortamları daha çok tercih ederler. Altıncısı korkması, kızdırılması. Önce kendi yapmış olduğumuz hareketlerimizi bir gözden geçirmemiz gerekir. Yani biz ona nasıl davranıyoruz? Eğer ki gayet nazik bir yapınız varsa bu maddeyi geçiniz, ama onu kızdırma hareketleri yapıyorsanız, örneğin kuyruğunu çekmek ya da hoşlanmadığı noktalara dokunmak gibi hareketlerde bulunuyorsanız kedinin saldırgan olması gayet doğaldır. Ya da korkacağı şekilde üzerine doğru gittiyseniz size saldıracaktır. Hani bir söz vardır, köşeye sıkışan kedi saldırır diye. Aynen o şekilde olacaktır. Bunların önüne geçebilmenin yolu tabii ki kedileri korkutacak
ve kızdıracak hareketleri yapmamaktır. Zaman içerisinde zaten kedinizin karakterini siz de çözersiniz. Şimdi bakalım ne kadar birikmişti. Yedincisi enerji fazlalığı. Bunu üçüncü maddedeki şeyden ayırmak belki çok mantıklı olmasa da kediler oyuncu canlılardır. Uyku zamanlarının haricinde özellikle ev kedilerine enerjilerini arttırmanız gerekmektedir. Bunun için de egzersiz yaptırabileceğiniz oyuncaklar ve oyunlar keşfetmek gerekir. Bazen basit bir oyuncak bile bayağı enerjilerini atmalarına yardımcı olur. Kedinizin karakterine göre agresifleşmesini, saldırgan olmasını istemiyorsanız ona günlük egzersiz yaptırın ya da az önce belirttiğim şekliyle yanına anlaşabileceği bir kedi alın. Sekizincisi avlanma içgüdüsü. Bazen kedilerin birden agresifleşmelerinin nedeni fıtratlarında olan avlanma içgüdüsüdür. Özellikle bunu geceleri daha çok yaparlar. Yine aslında bunun önüne geçebilmek için hareketli oyuncaklardan yararlanabilirsiniz. Kediler bazen dışarıda gördükleri bir kuştan dolayı bile aniden saldırgan bir yapıya bürünebilirler. Dokuzuncusu, son olarak kedinizin bir anda agresifleşmesinin nedeni yukarıdaki az önce bahsettiğim hiçbir madde değil. Ani bir stres yaşamaları da olabilir. Bildiğiniz üzere kedilerin 6. hissi de oldukça gelişmiştir. Her ne kadar bilimsel bir durum olmasa da kediler insanların hissetmediği ya da görmediği birçok şeyi hissedebilirler ya da görebilirler. Sıkıntılı bir durum hissettiklerinde de farklı çıldırmış gibi hareketlerle karşımıza çıkabilirler. Evinde 3 kedisi olan biri olarak her ne kadar böyle bir şeyle tam olarak karşılaşmasam da bazen üçünün birden bir noktaya odaklanarak miyavladıklarına şahit oldum. Yalnız bizim göremediğimiz çok ufak sinekleri dahi gördüklerinde unutmamak gerekir. Kedinizin durup dururken saldırmasının nedenleri ve çözüm yolları ile alakalı bildiklerimi 9 maddede toparladım ve sizlere özetlemeye çalıştım. Varsa eklemek istedikleriniz yorum kısmını kullanabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz benim için en güzel teşekkür beğen butonuna basmak ve kanalıma abone olmak olacaktır. Ya da bunları sosyal medya platformlarında da paylaşmanız benim açımdan oldukça güzel olur. Kedilerinizle birlikte sağlıklı mutlu yaşamanız dileğiyle hepiniz hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.